Hepimizin mutfağında bildiğimiz malzemeler var. Bardak, çanak, çatal, bıçak, işte kepçesidir. Evet, bunlar en gerekli malzemeler mutfakta bulunan. Ama bir de böyle birbirinden zihni sinir şeyler var biliyorsunuz. İnternet sitelerinde var, Japon pazarlarında satılıyor. Hatta vapurlarda bile görebiliyoruz. Ben de birbirinden farklı internet sitelerinden sizin için bir sürü ilginç mutfak aleti topladım ve bu sepete doldurdum. Bugün hepsini deneyeceğiz. Mutfakta gerekli mi, gereksiz mi bakacağız. Haydi başlayalım. Evet, bu bir mikrodalgada omlet yapıcı. Katlanmış omlet olur ya, aynı onun gibi çıkarıyor. 2 dakikada omletiniz hazır diyor. Şöyle açtım. Cüzdana benziyor. İlginç bir tasarımı var. Bence artık başlayalım, omletimi yapayım içerisine. Güzel dereotlu bir omlet yapmayı planlıyorum. Direkt içerisine kırsam acaba çırpabilir miyim? Deneyelim bunu. 2 yumurtalı bir omlet yapalım. Bunun içerisinde çırpıyorum. Şöyle yan yan çırpalım. Biraz tuz, karabiber, bir tutam da dereotu. 2 yumurta alıyor. Bence 3 de alır ama 4'te pek emin değilim. Onu da söylemek isterim. Kapağını kapattım. Mikrodalgaya doğru götürüyorum. Onayladım. Omlet tarifleri vermişler. Hops. Hazır. Bakalım elimiz yanıyor mu? Yok. Yanmıyor. Bu arada tabii ki biz bu kağıtları milletçe okumadığımız için az önce size bu bilgiyi vermemiştim. 800 Watt'ta, yani mikrodalgada yaklaşık ortalama her zaman pişirdiğimiz ısıda pişirebiliyoruz. Bakalım, açıyorum, ben de sizle beraber göreceğim. Hiçbir yağ koymadım içerisine. Evet, direkt çıkıyor. Gayet hiç yapışmadan çıktı. Bence güzel. Çok mu pişmiş, az mı pişmiş, bir de ona bakalım. Yok. Tam omlet kıvamında. Fiyatı 90 liraydı. Yurt odalarında falan bence mantıklı. Bir mikrodalga fırınınız varsa minik, ocağınız da bozuksa işe yarıyor olabilir. Ama bunlar gerçekten çok ütopik şeyler söylediğim. Çok da gerekli değil diyebilirim. 90 liraya gerekli diyemem maalesef bunu. Diğerine geçiyorum. Hiç yağ yok. Yağ koysan aynı lezzet olur bence. Yağ koymadığın için lezzetli. Evet, yani bu arada tereyağı da koyarsın ama o cızır cızır, o ocaktaki tabii ki o böyle hafif yapıyor ya, kızartıyor falan. Plastik kokusu falan hiç yok ama. Hiç yok çünkü kaliteli. Hadi gidelim. Bayağı büyük geldi bu arada, internette gördüğümde. Yani küçük bir şey diye düşünmüştüm. Hani böyle sarımsak eziciden hallice bir tık daha büyük diye düşünüyordum ama bayağı büyük bir şey geldi ve beni heyecanlandırdı. Böyle Barbie bebeklerin kelepçeleri olurdu, onu açardım. Onun gibi hissediyorum kendimi. Ay! Böyle diskleri var. Bu da güzel, hoşuma gitti. Pistonu aşağı çekecekmişiz. Gerçekten yalan değil. Piston aşağı. Ay! Piston yukarı. Tamam. Sarımsak ezici bir sabah uyandığında kendini patates ezici olarak gerçekten. Dönüşüm gerçekten. Hakikaten öyle. Sarımsak ezicinin Safkanını yazmışlar. bir püre yapacaksın, bununla ez. Yani sürekli bir patates koy, ez, bir patates koy, ez. Bu biraz zorlayıcı olur yani. Gelsin. Sıkıyorum. Ay çok güzel. Harika. Hiç zorlanmıyorsun bu arada yaparken. Şimdi bu ilginç fasulye tanesine benzeyen uçlarıyla bunu da deneyeceğim. Bununla biraz daha zorlanıyorsun. Zaten Almanya'dan izleyen arkadaşlar biliyordur muhakkak. Orada dondurmacılarda spagetti ice diye bir dondurma var. Yani aslında sunumu spagettiye benzeyen, üzerinde böyle çilek sosu, işte parmesanı da beyaz çikolatadan olan güzel bir tatlı var. Onun yapımında da aynı şu incelikte vanilyalı dondurmayı presten geçiriyorlar. Makinesi olan var, sadece böyle bu şekilde el aleti olanlar da var. Bunu evde hem siz hem de çocuklarınız için çok ilginç bir hale getirebilirsiniz. Dondurmalı bir tatlı yapabilirsiniz. Vanilyalı dondurmayı bunun içerisine koyun.
Ondan sonra bastırın. İnanılmaz güzel bir spagetti şeklinde şey çıkıyor. Tavsiye ederim. Ben bunu çok beğendim. Fiyatı bir tık pahalı. Yaklaşık 190 lira. Ama bence gerekli ya. Gerçekten güzel işler başarabilirim bununla diye düşünüyorum. Yani çok şaşırtıcı mı değil ama bu katlanabilir bir silikon huni. Çoğumuz yaşıyoruzdur böyle kek harçlarını küçük küçük böyle muffin kaplarına falan koyarken o kepçeden böyle dökülüyor falan, böyle bir perişan hale dönüşüyor her şey. Sıkma poşeti var tabii ki ama plastik kullanımını çok fazla arttırdığı için böyle sürekli kullanılabilecek, yıkayıp tekrar kullanabileceğimiz şeyler aslında ilgimi çekiyor. O yüzden bunu da denemek istedim. Bu bir katlanabilir huni. Şöyle bir şey çıkıyor, onu göstereyim. Şuralarında, arkalarında böyle minik düğmeler var. Onlarla katlıyorsunuz istediğiniz büyüklükte. Böyle bir şey. Burası boş olduğu için hani herhangi bir kapak olsaydı bence daha mantıklı olurdu. Bak burada işte beyin bedava. Şimdi bunu böyle tutup buradan bunu tutarken falan biraz zorlanacağım gibi geliyor. Sırf şu huniyi kullanmak için kek harcı hazırladım. İçerisine de ceviz ve damla çikolata falan koydum böyle. Bayağı bunu pişireceğim yani. Şimdi bunu böyle mi aktarsam, böyle mi? Aldım şöyle bir koyuyorum. Bakalım. Güzel akıyor. Eliniz şaştı mı kase şeyle aynı oluyor. Kepçeyle aynı duruma düşüyorsun. Bunu 2 kişi yaparsanız mutlu olursunuz. Bence bu hiç işe yaramıyor. Al sana. Bunu buradan nereye geçireceğim? Buraya bir kapak lazımmış. Kalıp bilmiyorum ya, pek işe yaramadı, hoşuma gitmedi pek bu. Siz kepçeyle devam edin yapmaya. Sıkma poşetiniz eğer yıkanabilirse bence onunla da devam edebilirsiniz. Gel abi gel, 5 lira 10 lira. Gel abi gel. Tam işportacı mutfak aleti bu. Tam olarak öyle. Balık pullarını gayet güzel bir şekilde aldığını iddia ediyor. Ben de aldım pazardan, bir balık pazarından çuprayı koydum tezgahıma. Şimdi hiçbir yerini ayıklatmadım, pulu mulu her şeyi üzerinde. Elime bile geldi hatta. Bakacağız pullarını ne kadar alıyor, etrafa dağıtıyor mu? Bilmiyorum, biraz şüpheliyim. Biraz etrafa geldi. Güzel alıyor bu arada. Yalan yok. Bıçakla da alırsın ama biraz bıçakla böyle bir zorlanma yaratabiliyor arada. Bence işe yarar bir şey ama iddia ettiği içerisine, yani etrafında hiçbir şey olmadığı pullar bu haznenin içerisine toplandığını söylüyor ve hani suyla böyle bir güzel yıkayınca her şey yoluna girdiğini söylüyor. Ama her yer şu an pul. Çok az topladı yani. Şöyle göstereyim. Yarısı dışarıda, yarısından fazlası dışarıda. Çok balık tüketen veya balığı kendi avlayan insanlar için bu gayet güzel, işe yarar bir şey olabilir. Yani bence az gerekli ama başarılı. Şimdi bu bildiğimiz, aslında gerçekten işportacılarda her yerde karşılaştığımız böyle limon sıkacağı, işte limon spreyi gibi şeyler. Bir tek ben bunda bu standı da var. O çok hoşuma gitti. Şimdi deneyeceğim. Gerçekten hani bu limonların içerisinde su sıkıyorlar falan diye bir sürü böyle dedikodular dolaşıyor etrafta. Has limonu böyle bana mis gibi çıkarıyor mu? Ya da sprey yapabiliyor mu? Onu göreceğiz. Şimdi uç kısmını kestim. Şöyle orta kısmından sokuyorsun. Ama her limona uymayabilir. Buna biraz mesela küçük geldi. Şöyle standıyla birlikte bakalım. Şimdi salatalara veya balığın üzerine böyle çok fazla limon sıkmak istemiyorsanız sprey şeklinde sıkabilirsiniz. Gayet güzel. Çok hoşuma gitti. Hoş da, yani evde de bulunsa iyi olur gibi. Şimdi bunu deneyelim. Onu yanlış yaptın. Niye? Onu öyle ki o kadar kesmeyecek. Sen iyi biliyorsun vapurda mapur. Bak. Yok, bu olmadı. Evet. Buradan direkt sok onu. Aynen. Kesmeden. Tamam, bu yanlış yaptım ben, sorry. Şimdi abim alıyorsunuz bunu. Limonun, nasıl konuşuyorlardı onlar ya? İçine sokuyorsunuz. Hop abim, gördünüz.
Tam o vapur işi bu. Hop abim 1. kaşık. 2. Onlar yapıyorlar ya. Habire su çıkıyor içinden böyle. Güzel yani, bu da iyi. Koca bir limonu tekrar hiç bozulmadan kullanabilirsiniz. Bak bu açıdan düşününce bence gerekli. Limon sıkacı zor yıkanıyor ya böyle çevir. Şöyle Bir evet. sürü su gidiyor, o bakımdan da iyi. Kesinlikle bak, evet, o açıdan da düşününce bayağı güzel. Evde zeytinyağlı fasulye yapmak, börülce yapmak evet çok eğlenceli. Şöyle ucunu, başını kesmemiz gerekiyor her zaman biliyorsunuz. O yüzden onun için de bir alet yapmışlar. Yani ben ilk defa karşılaştım bununla internette. Gül öldüm yani, ne yalan söyleyeyim. Acayip iyi. Bunu hayal eden, o hayal gücü gerçekten tebrik etmek istiyorum. O hayal gücü yüksek insana. Önce şöyle parmağınıza, işaret parmağınıza bir adet balonumsu bir şey takıyorsun. Koruyacağını iddia ediyor. Burada da bir baş parmağa takılan böyle ucunda şey var, bıçak var. Keskin de gözüküyor. Fasulyeyi yerleştiriyoruz. Çıt. Şöyle bir başından bir sonundan. Bakın bıçaktan daha mı şey yani, onu göreceğiz. Şu anda rahat oldu. Ben birazcık burada bir soyayım. Soymayayım da işte bu uçlarını alayım, bakalım nasıl. Hani böyle televizyon karşısında hiç bakmadan nasıl oluyormuş bir bakalım. Bir yerimizi kesmeden oluyor mu? Fena değil. Anneler bence o bıçakla hala yapmaya devam ederler. O yüzden sanmıyorum alacaklarını. Bıçağı bilemek tabii zaman zaman gerekebilir. Körelir bu. Ama iş görür mü? Bence görür. İyi oluyor ya, beğendim. Dümdüz mis. Tebrikler. Bu bıçakla beraber bir şey daha test etmek istedim. Bu da parmak koruyucu bir yüzük. Merak ediyorum, gerçekten ergonomik mi? Bakın gerçekten güzel bir koruma sağlıyor mu? En azından hani bu kesmelerde daha çok eli alışmamış insanlar için belki de yararlı olabilir. Ben bunu Almanya'dan almıştım. Başka bir şey bulamadın mı getirirken, değil mi? Ama işte böyle ilginç mutfak aletleri topluyorum dedim ya. O yüzden aldım. Bu da 1,95 euro yani 19,5 liraya geliyor. Makul fiyatı, orada 1,95 iken burada biz 20 lira olarak şey yapıyoruz, olsun. Eğik olan kısmı aşağıda oluyor. Ben böyle birkaç tane fasulye, bir avuç fasulye alayım. Sanki ince ince doğrayacakmış gibi yapayım. Şöyle aldım. Buraya elimi koyuyorum. Normalde de zaten şu şekilde durmamız gerekiyor ya. Aynı o şekilde dururken bir yandan da keseceğim. Evet, bayağı koruma sağlıyor ama ne kadar kolay oluyor bu. Hem yüzüğü tutup hem de aşağıdaki sebzeleri tutmak, bilemedim. Güzel. Soğanla iş yapar mısın? Soğanda iş yapar mı? Bence bir soğanda da deneyelim. Tutuyorum. Zorlanılan kısım ne biliyor musun? Normalde şimdi bir saniye, sen çekil bir. Ya ben bunu şu şekilde yapabilirken öbüründe ya şimdi ben bunu geri çekmem lazım da yüzüğü de falan bayağı zorlanıyorum. Şef bıçağını ilk defa kullanmaya başlayanlar için ben bunu öneririm. Gözlerim de yaşardı. O yüzden duruma göre bence gerekli. Bu da her boyutta kapağı ve şişeyi açabildiğini iddia eden güzel bir alet. Böyle kendimiz elimizi acıttığımız o güzel kapakları böyle tek hamlede açabiliyor mu? Ben onun derdindeyim. Şimdi en büyüğünden başlıyorum. Biraz şöyle açıyorsunuz, yaylı bu. Ucundan sıkıp şak diye açtı. Çok iyi. Sevdim. Bunda başarılı oldu. Bir küçüğüne geçiyorum. Ben bunu yine bu şekil. Hop. Hiç zorlanmıyorsun. Bayağı hoşuma gitti. Şimdi de şişeye geldim. Ne gülüyorsun? Evet, bunu da açtı. Gayet güzel. Hiç uğraştırmadan şak diye açıyor. Bence işe yarar ve gerekli bir şey. Gerçekten tek hamlede açışını çok sevdim. Hiç açılmamış bir şey. Bunlar da hiç açılmamıştı ama hadi tamam, gözünüzün önünde tamamen paketi, her şeyi yerinde duran. Arkadaşlar inanmadılar yani. Onlar inanmadıysa siz de inanmamışsınızdır. Hop, evet koydum.
Arkadaşlar daha inanmıyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Yamulttu bile kapağı yani. Ve saniyede açıyorum gördüğünüz gibi. Poşe yumurta yapmak hepimizi zorluyor biliyorum. O yüzden bu alete gerçekten bayağı güvenmeye başladım. Orta boy bir tencere alıyorsunuz. İçerisine az miktarda su doldurup kaynatmaya başlıyorsunuz. Bu hazneyi de tamamen şu üst kısmına gelecek kadar suyla birlikte kaynamaya bırakıyorsunuz. İçerisine yumurta koymadan. Şimdi ben bunu bir çıkarırsam buradan koyacağım. Oy. Bir sudan geçireyim, geliyorum. İçerisi bu arada şöyle yine kepçe gibi yani aslında. O yüzden güzel. Hiç yağlamıyoruz, sulamıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Kuru kuru iç kısmı duruyor. Şöyle, içine zaten su doluyor. Kendi girdabını içeride kendi yaratıyor herhalde. Şimdi onun içerisine su doldu. Bekliyoruz ısınmasını. Kaynamaya başlayınca yumurtayı o haznenin içerisine kıracağız. Bence şu an güzel kaynıyor. UK ama made in China. Yani. Açıyorum. Elim yandı. Kırıyoruz. Direkt içerisine. Bu arada dışa bir taşmalar oldu. Sanki şurada bir minik bir yumurta tanesi gördüm orada. Evde restoran kalitesinde poşe yumurta yapabilirsiniz yazıyor arkasında. Çok iddialı. Bakalım mükemmel poşe yumurta olmuş mu? Kapatıyorum altını. Çıkarıyorum. Suya biraz gelmiş bu yumurta beyazından. Şimdi bakalım kolaylıkla bu kaseye dökülebilecek mi? Biraz su var içerisinde. Hello. Ops. Üzdü. İçinde kaldı biraz ve patladı yani. Güzel bir toparlanma yapmış, onu söyleyebilirim. Ama bunu kepçede de yapabilirsiniz. Şöyle açtığınız zaman hop, gerçekten yumurta sarısı iç kısmında kalıyor. Fiyatı da 132 lira arkadaşlar, söylemeye utandım yani. Maalesef geçemedi sınıfı. Gereksiz. Ben bu kadar kendini anlatan net bir kutu görmedim. Sade, net, adı üstünde süt taşırmaz. İnek var, süt. Çok mantıklı çağrışımlar. Açıyorum bakalım süt taşırmayan şey neymiş? Sabunluğa benziyor, böyle ufak, yarım ay şeklinde. Yani bir değişik geldi bana. İçindeki bir madde mi? Bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım. Sütü taşırmıyormuş. Dibine koyuyorum. Üzerine sütü koyacağım. Bakalım kaynasın. Tamam, şimdi kaynadın da bakalım taşacak mısın? Almıyorum ocaktan. Bakalım taşacak mı? Sadece 28,5 liraya gerçekten mükemmel bir hizmet. Bu zamana kadar taşsa çoktan taşardı arkadaşlar. Net, kendisi gibi net bir alet bu gerçekten. Muhakkak her eve gerekli. Aslında uzun zamandır olan bir ürün bu. Hamur yoğurma poşeti. Ama ben ilk defa kullanacağım. Şimdi bunun içerisine tüm malzemeyi koyacağız ve yoğuracağız. Bakalım taşma var mı veya zorlanma olacak mı? İçerisine unu dolduruyorum. Suyunu da koyuyorum içerisine. Ne yapıyorsun? Şuralara takacaksın şunu. Mu? Karşısından mı alıyor? Aynen. Hacı, ben buraya bağlarım saç tokasını. Hiç uğraşamam. İnan ki bunun hiçbir manası yok yani şu üst kısmın. Ben şöyle yapacağım. Düğme atacaksın. Bu kadar basit. Ne uğraştırıyorsunuz? Ne gerek var yani? Bu arada ben bunu kilitli poşette de yapıyordum. Kilitli poşette de gayet güzel oluyor bu hamur yoğurma işlemini, eğer elinizi bulaştırmak istemiyorsanız. Bu da gerçekten hani sanki hamuru hissediyorsunuz yaparken. Kıvamına geldiğinde bile anlıyorsun. Ama gerçekten işe yarıyor ya bu. Ben beğendim bunu. Gel biraz Mete sen de yoğur. Bir bak bakalım, dene. Yoruldun mu? Evet. O yüzden çağırdım. Hava kalması gerekiyor mu hiç? Yok kalması gerekmiyor. Sen güzelce yoğur. Oh aferin.
Ama zor. Tamam iyidir. Zor kısmı ben yaptım. Biz hamuru tabii göz kararı yaptık şu anda. Ama gerçekten bir poğaça hamuru, bir pizza hamurunda şakıdak diye çıkacaktır ki bu bile gerçekten ilk denememizde çok başarılı. Her eve lazım. Bu da sebzeden pirinç yapıcı. Gerçekten çok ilgi çekici bir ismi var. Üzerinde de resimde brokoli ve karnabahar var. Karnabahar ve brokoliyi böyle pirinç haline getiriyor. Bayağı böyle klasik bir öğütücü sistemi var içerisinde. Küçük küçük minik böyle keskin plastik bıçakları var. Elinizde kolaylıkla bu şekilde döndürebiliyorsunuz. Çevirisine göre küçük parçalara ayırın diyor. O yüzden biz de şöyle gelişigüzel doğrayalım. Robotu tak et uğraşmak istemiyorsanız böyle 2 dakikada yapılabilecek aslında güzel bir alet. Taktım. Tam kapanmıyor taktığımda şu anda. Bakalım. Ben bir bakmak istiyorum. Eziliyor sanırım. Biraz güç gerektiriyor. Yalan söylemeyeyim. Yani zorluyor biraz. Tasarım olarak benim çok hoşuma gitti ama işlevsel yani ter içinde kaldım yani. Robot candır ya. Evet, yaparken de kenarlara döküldü. Sonra Yasemin'in ne pis çalışıyor falan demeyin, ben yapmadım. Dökülüyor. Şimdi olanı bu artık, yani bayağı çevirdim ve çok az brokoli var içerisinde. Artık bence olan olmuştur. Temizliği kolay aslında. 3 parçaya bölünüyor ve güzel bir şekilde temizlenebilir. Parçalıyor mu? Evet, parçalıyor. Yarım porsiyon kadar bu arada. Bir porsiyonluk bile çıkmıyor. Fiyatı 120 lira. Yani tasarıma para verdiğimi düşünmek istiyorum. Çünkü onun dışında çok fazla bir verim alamadığımı düşünüyorum. Robot kullanmak istemeyenlere bu hem güzel bir tasarımı olduğu için dilerseniz kullanabilirsiniz. Diğer sebzeleri de yapabilirsiniz, biraz daha yumuşak olanları. Kullanan kişiye göre gerekli diyebiliriz. Bu avokado doğrayıcı olarak geçiyor ama bence başka bir isim konulabilir. Avokado çakısı olarak geçebilir bu. Çünkü avokadonun her şeyiyle ilgileniyor kendisi. Şu kısım kabuğunu açma, burası iç kısmını dilimleme ve şuradaki tuhaf şey de çekirdeğini alma için işe yarıyor. Bu arada doğruyu söylemem ve dürüst olmam gerekirse aldığımız en pahalı mutfak aletlerinden biri. Bunun tabii ki muadilleri var, avokado kesiciler. Ama bu bir ithal bir markaydı ve 130 lira gibi bir fiyat verdik. Güzelce kesiyoruz avokadoyu. Hiç tık da sert bu arada bizim avokadomuz ama sorun olacağını zannetmiyorum. Oh, çekirdeği içinde kaldı. Böyle kocaman bir çekirdeği var. Bu küçücük yuvarlak nasıl bu çekirdeği çıkaracak hiçbir fikrim yok. Normalde çekirdeğe şuradaki keskin bıçakların yerleşmesi gerekiyor. Bayağı parçalıyor şu anda şeyi. Bu arada ben bir küçük daha doğrayayım ya. Belki bu bizim şansımızadır. Belki küçük çıkar da ne işe yaradın? Bu biraz daha yumuşak bu arada. Bununla devam edelim. Hepsi de birbirinden farklı çekirdekler çıkıyor. Bunu aldı. Süper. Şak. Tek hamlede aldı bunu. Güzel. Demek ki büyük çekirdekli değil, küçük çekirdekli avokadolar için bunu kullanabilirsiniz. Şu şekilde hop dibinden sıyırdım mı dilim dilim avokado çıkacak. Ama yine burada da handikap şöyle bir şey oluyor. Avokadonun eğer eni darsa kabuklarıyla beraber dilimliyor. O birazcık kötü oluyor açıkçası. Mesela bunda yarım kaldı. Çok da gerek değil zaten, çok pahalı arkadaşlar. Çok da gerek yok, boş verin. Bu sepetteki açtığım tek paket buydu. Bunda sadece gerçekten koruyor mu korumuyor mu onu anlamamız için bir gün önceden içindeki bir tanesini kullandım. Şimdi bu tazelik koruyucu olduğunu iddia eden, bence tasarımı gerçekten çok güzel olan böyle minik korumalık. Şeyinde de, resminde de avokado var, limon var, bu tarz şeyleri koruyabilirsiniz. Zaten buzdolabına yarım koyduğumuz her şeyi bence bunda değerlendirebilirsiniz. Hiç açmadım, aynı bu şekilde koydum, koyduğum gibi kaldı. Bir de bir yarım avokadoda
buzdolabında normal şekilde beklettim. Bu da gördüğünüz gibi hafif matlaşmış ve kurumaya başlamış. Şimdi şu avokadoyu açayım. Gayet de rahat bir şey var. Lastikle hop tutuyor, hava akımını kesiyor. Bence ikisinin arasında pek bir fark yok. Bu arada avokadolar çok çabuk kararırdı. Bu avokadonun kararmamasının sebebini de anlamadım. Avokado, turunçgiller, elmalar, domatesler ve soğanlar. Esnek malzeme. Kolayca bükülerek kesikleri veya yarım ürünü tamamen kapatabilirsiniz diyor. Tamam. Şimdi kesik bir ürün deniyoruz. Ben şöyle bir dilim limon kullanacağım. Bu sefer yine aynı bu arada. Avokadoyu koyduğumla aynı. İster bu yüzeyini kullanıyorsunuz, isterseniz bükerek limonu şu şekilde oturtuyorsunuz. Çok eğlenceli. Bunu buzdolabında bu şekilde muhafaza edebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten bir tasarım harikası. Çok tatlı. 40-50 lira kadar bir şeydi. 80 mi? Tasarım harikası 80 lira. Değer mi değmez. Ama tatlış. Bildiğimiz işporta ürünüyle karşınızdayım. Son ürünümüz. Bu bir kabak oyacağı. Evet var. Gerçekten muadilleri, farklı çeşitleri var. Bizim çekmecemizde de var bunlardan ama böyle bir hani ince ve oyabildiğini, patlıcan ve kabağı oyabildiğini iddia ediyor. Şurasındaki şeyle sanırım güzel bir oyuk açıyor. Deneyeceğiz. Şimdi şunu ortadan ikiye kestim. Patlıcanda da deneyeceğim bu arada bunda. Hiçbir yerinde ne olduğu yazmıyor. Hani nasıl, ne şekilde kullanacağım yazmıyor ama muhtemelen çevirerek kullanacağım. Şimdi orta kısmına doğru batırdım. Hafif hafif çevirmeye başlıyorum. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Önemli olan dibe doğru yaptıkların. Herkes ilk başta güzeldir. Ops. Sevdim. Güzel. Çok başarılı. Süper. Fiyatına inanamayacaksınız. Herhalde aldığım en ucuz ürünlerden biri bu. Arkadaşlar fiyatı 10 lira. 10 liraya gerçekten büyük yatırım. Bak görüyor musunuz? İçi mis. Şimdi bir de patlıcanda deneyim. Patlıcanın iç kısmı biraz daha böyle yumuşak olduğu için acaba onda nasıl bir etki yaratacak? Kuru patlıcanları bununla yaparız bundan sonra. Yine ortasına batırdım. Bunda hemen bir içe göçme oldu. Kabakta daha ideal gibi, bak bir parçalandı falan, iyi dönemedim. Şöyle kendiniz bir tık müdahale ettiğiniz zaman yine çıkarıyor. Ama patlıcanda biraz zorladı ya. Kabakta biraz daha böyle tırtıklı ve amatör işi gibi gözüküyor. Bunda çok daha nizami. 10 liraya süper gerekli bir mutfak aleti. Sepetin içi boşaldı. Birbirinden ilginç, hem gerekli hem gereksiz olan çok güzel ürünler denedik. Aldık biz, evet, merak ettiğimiz için ama sizler için de aslında güzel bir kılavuz oldu bu. Bazı aletler işe yarıyor, bazıları da yaramıyor. Bu videonun daha devamı gelsin istiyorsanız İsterseniz yorumlar kısmında bizle paylaşabilirsiniz. Ben de şimdiden araştırmalara başlarım. Daha farklı ürünleri sepetime doldururum. Tekrar çekeriz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone de olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.